Siz de ekonomik olarak iyi durumda olup olmadığınızı merak ediyorsunuz. Eğer bu soru kafanızı kurcalıyorsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda size 4 tane ekonomik olarak, finansal olarak iyi durumda olduğunuzu gösteren işaretten bahsedeceğim. Bu işaretleri teker teker herkesin anlayabileceği şekilde, basit bir şekilde videoda işleyeceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Ekonomik olarak iyi durumda mıyız, değil miyiz? İlk arkadaşlar gösterge, ilk işaret, eğer bizim bir vizyonumuz ve hedefimiz varsa o zaman bu bir artı. Neden? Birçok insan para kazanıyor, para biriktiriyor, yatırım yapıyor ama ne bir vizyonu var ne bir hedefi var. Vizyon ve hedef olmadan arkadaşlar hiçbir yere gidemezsiniz. Ufacık bir sapmada bile başka yönlere gidersiniz. Ne elde etmek istediğinizi bilmezseniz o zaman çalışmalarınızın pek bir sonucu olmaz. Çünkü eğer ben A noktasından B noktasına gitmek istiyorsam, bunu biliyorsam A'dan çıkıp B'ye giderim ama B'ye gitmek istediğimi bilmiyorsam ve neden gitmek istediğimi bilmiyorsam o zaman A'dan C'ye, D'ye, E'ye giderim ve B'ye hiçbir zaman ulaşamam. Ne gibi örnekler yapabiliriz vizyon ve hedef açısından arkadaşlar? Vizyon şu olabilir. İşte ben çocuğumu Amerika'da, Londra'da ya da işte İstanbul'da, İzmir'de okutmak istiyorum. Bu şehirlerde, bu ülkelerde, bu üniversitelerin çocuğumu okutmak, bu bir vizyon diyelim. Hedef ne? Burada okutmak için kaç para ihtiyacım var? 500 bin lira, 1 milyon lira, 1,5 milyon lira. Bu da bir hedef aslında. Bu şekilde düşünebiliriz. Diğer bir örnek vizyonla hedefe. Vizyon nedir? Ben 40 yaşında erken emekli olmak istiyorum. Hedef nedir? Bu erken emekli olmak için kaç para ihtiyacım var ki bana aylık diyelim ki 20 bin lira, 30 bin lira pasif gelir sağlasın. Bu da bir hedef aslında. Ben de arkadaşlar emekli olmak için kaç para gerekir diye video yapmıştım kanalda. Buna mutlaka göz atın. Sağ üstte linkini bırakıyorum. İkinci gösterge arkadaşlar, ekonomik olarak, finansal olarak iyi yolda mıyız, değil miyiz? Kaç para harcadığımızı bilmek. Şimdi bu çok basit gelebilir. Hocam diyebileceksiniz, kaç para harcadığımızı tabii ki biliyoruz. Eminim arkadaşlar aranızdan %90'ı kaç para harcadığını bilmiyor. Ben bu egzersizi ilk yaptığımda arkadaşlar 6-7 sene önce tahminimden %40, %50 daha fazla para harcadığımı gördüm. Bunu mutlaka siz de yapın. Eşinizle, dostunuzla, kimle yaşıyorsanız, oda arkadaşınızla, dediğim gibi eşinizle, çocuğunuzla oturun yapın. Kaç para harcadığınız şaşıracaksınız. Bunun size garantisini veriyorum. Ama bu kaç para harcadığını bilmeden gelirimizi giderimize göre ayarlayamayız, yatırımlarımızı yapamayız, hedefimize ekonomik olarak ulaşamayız. Kaç para harcadığımızı bilmek çok önemli. Üçüncü gösterge arkadaşlar, iyi yolda mıyız, değil miyiz? Servet inşa etmeye odaklanmak. Yani tüketmektense o tüketimin mantıklı seviyeye tutup hoşumuza giden şeyleri yapıp işte gösterişten kaçınıp servet inşa etmeye. Servet derken arkadaşlar İngilizceden direkt çevirdiğim için, wealth olarak çevirdiğim için serveti böyle biraz daha görkemli, gösterişi duruyor. Aslında servet demek belli bir paranız olması demek aslında arkadaşlar. Türkiye'deki insanların %50'sinin arkadaşlar bankada bir aylık geçinecek parası yok. Yani işten ayrılsalar, işten atılsalar bankalarında kendine geçinecek bir aylık bir para yok. Bu çok acı bir durum. O nedenle bizim her zaman güvenli bir liman olarak bu parayı tutmamız gerekiyor. 3 aylık, 6 aylık acil durumlar gerçekleşirse, umarım gerçekleşmez. Yani arabamızın markası, evimizin büyüklüğü, kıyafetlerimizin markasındansa kafamızı biraz daha servet inşa etmeye, pasif gelir yaratmaya, bu konulara odaklamamız lazım. Bu konulara odaklıysak zaten artı arkadaşlar 3. göstergede ekonomik olarak iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Peki diyebilirsiniz, nereden başlayacağız yatırım yapmaya? Bu biriktirdiğimiz parayla servet inşa edeceğiz. Kanalda arkadaşlar bu konuda da videomuz var. Yaptığım en iyi 5 yatırımı, yani hayatım boyunca kronolojik olarak sizlere bu videoda bahsettim. Hisse senedinden kriptoya, emlak arkadaşlar. Merak ediyorsanız bu videonun da linkini sağ üstte koyuyorum. Mutlaka göz atın. Dördüncü ve son gösterge, kendinizi insanlarla karşılaştırmak. Eğer karşılaştırıyorsanız yanlış yoldasınız arkadaşlar. Karşılaştırmamanız lazım. Özellikle finansal, ekonomik olarak. Şöyle bir araştırma okudum arkadaşlar. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Rakamları işte Türkiye'ye biraz daha uyarladım. Diyelim ki siz aylık 50 bin lira kazanıyorsunuz. Yanınızdaki iş arkadaşınız 60 bin lira kazanıyor. Bu 50 bin kazanan kişi 60 bin kazanan kişiyle yan yana çalıştığından dolayı mutsuz oluyor. Kendini onunla karşılaştırıyor. Daha sonra bu kişiyi almışlar. 40 bin lira kazanan biriyle aynı yere koymuşlar. O zaman bu kişi mutlu olmuş.
Arkadaşlar bu çok yanlış. Neden? Birincisi arkadaşlar sizden her zaman daha fazla kazanan biri olacak hayatınızda. Onun için hayatınızda mutsuz olursunuz. Eğer işte Elon Musk, Jeff Bezos gibi değilseniz her zaman sizden daha fazla kazanan birileri karşınıza çıkacak. İkinci noktada sizin amacınız başkalarını finansal ekonomik olarak geçmek değil, kendi hedefinize, vizyonunuza uygun modelinizi inşa etmeniz. Ne demek bu? İşte ben aylık giderlerim 50 bin lira. Bana bu 50 bin lirayı pasif olarak getirecek ya da yan ek işlerle getirecek sistem nedir? Ben 50 bin lira aylık yapmak için diyelim ki banka hesabımda 10 milyon lira param olması lazım. Gibi rakamları örnek olarak veriyorum. Bir sistem kurmak. Böylece kendimizi başkalarıyla karşılaştırarak mutsuz ya da mutlu olmak değil, kendi hedefimize neredeyiz? Kendi hedefimize emin adımlarla gidiyor muyuz? Kaç yılda bu hedefe ulaşabiliriz? Onun aslında aylık bakıp takip etmek arkadaşlar. Yani bu videoda bahsettiğim şeyler sizin kafa yapınız, mentaliteniz, ailenizle nasıl ekonomiye, finansa yaklaştığınızla ilgili. Burada size nümerik olarak evet şu kadar paranız varsa ekonomik olarak iyi yoldasınız değil. Birazdan mantaliteniz ne durumda? Ve bu mantalite, bu 4 tane işaret sizde pozitifse o zaman doğru yoldasınız. Er geç hedefinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Videonun aşağısına yazın. Hepsini teker teker okuyup cevap veriyorum. Sizin de bu işaretlerden, göstergelerin kaçı sizde var? Çevrenizde gördüğünüz enteresan örnekler var mı? Benimle paylaşın. Ben de merak ediyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Umuyorum bu video sizi finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırmıştır. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere.